İlginç bir haftayı gene sizlerle birlikte kapattık. Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan'ın yapmış olduğu açıklamalar haftaya damgasını vurmuş oldu sevgili dostlarım. Bu videomuz içerisinde Hafize Gaye Erkan'ın yapmış olduğu açıklamalara değineceğiz. Doların ne olacağı, altının ne olacağı, gümüşün ne olacağı, euro, sterlin ve bitcoin değerlendirmeleri gene videomuz içerisinde olacak. Videomuz içerisinde kapalı çarşı, altın ve dolar fiyatlarının kapanışları, bankalar arası piyasada dolar, altın ve gümüş fiyatlarının kapanış fiyatlarını bu videomuz içerisinde değerlendireceğiz. Önemli bir video olacak. Doların 35-40 lira aralığına gidebilme ihtimali gene bu video içerisinde sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Kapanışlar, önemli kapanışlar borsa tarafında geldi. Borsaya değineceğiz. Kısacası önemli takip etmeniz gereken, dikkatli izlemeniz gereken, teknik açıdan da değerlendirmesini yapacağımız, önemli rakamları vereceğimiz bir video olacak sevgili dostlarım. Yatırımcı arkadaşlarımızın beni dikkatli bir şekilde dinlemesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Ben video geçmeden önce sizler kanalıma bir beğeni atarsanız da çok memnun olurum. Ayrıca kanalımızı takip eden sevgili dostlarımızı da kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Evet, dolar Türk lirası ile hemen başlayalım arkadaşlar. Bu arada bankalar arası piyasada dolar 26 lira 90 kuruş civarından kapanış yaptı. Altın 1959 civarında, gram altın 1695 Türk lirası civarında, gram gümüş 21 lira 07, ons gümüşte 24 dolar 35 sent civarında bankalar arası piyasada haftalık kapanışlarını yaptı. Kapalı çarşı tarafına baktığımız zaman orada gram altının 1707 ve 1709 aralıklarında kapanış yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Kapalı çarşı döviz piyasasına baktığımız zaman da orada 27 TL civarında doların kapanışı, euro Türk lirasının 29 lira 75 kuruş civarında, sterlinin de 34 lira 58 kuruş civarından kapanış yaptığı. Bankalar arasıyla kapalı çarşı arasındaki farka baktığımız zaman da o kadar fazla bir marj olmadığını hep birlikte gördük. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, evet, bu hafta arkadaşlar piyasalara damga vuran açıklamalarını yaptı. Özellikle enflasyonla ilgili yapmış olduğu açıklamalar Gaye Erkan'ın konusunda özellikle ne kadar iyi olduğunu bizlere göstermiş oldu. %58 enflasyon beklentisi Hafize Gaye Erkan tarafından sunulmasıyla birlikte arkadaşlar tabii piyasalarda bir hareketlilik göze çarpmış oldu. Özellikle Türkiye'nin CDS puanlarında aşağı doğru bir gerileme algısı başladı sevgili dostlarım. Şimdi Hafize Gaye Erkan'ın yüksek enflasyon açıklamasıyla birlikte CDS'ler nasıl geriledi? Şimdi arkadaşlar bakın, buradaki asıl olgu artık Türkiye'nin real, yani gerçekçi politikalara geri döndüğünü gösteriyor. Bu da özellikle CDS'lerde enflasyonla mücadelenin, faizle mücadelenin arkadaşlar bir dönem içerisinde, bir döngü içerisinde başlayabileceğinin sinyalinin gelmesiyle birlikte yabancılardan da ufak ufak artık ülkeye para girişleri, fon girişleri olmaya başladı. Dolar Türk lirasında bizlerin özellikle 26 lira 90 kuruş seviyesinde belirlediğimiz önemli bir seviyemiz mevcuttu ve bu 26.90 seviyesinden de haftalık kapanış geldiğini gördük. Hiç kimsenin belirtmediği bu 26.90 direnci Başkan 35 takip eden sevgili dostlarımızın yakinen de bildiği önemli bir seviye. Bu seviye geçen ilerleyen dönemler içerisinde aşılabilecek mi? Evet, bu 26.90 seviyesi şu an için Merkez Bankası tarafından özellikle korunuyor. Gaye Erkan'a biliyorsunuz bir soru soruldu. Merkez Bankası artık dolara müdahale etmeyecek şeklinde bir soru sorulmuştu. Fakat Merkez Bankası Başkanı da bunu Merkez Bankası'nın bankalara dolar sağladığı yönündeki açıklamasını yaptı. Yani Merkez Bankası hala da dolar kuru üzerinde müdahil olduğunu gösterdi. Ama bunu bankalara dolar şeklinde aktardıklarını ve bu yolla piyasalardaki dolar sıkıntısını çözmeye çalıştıklarını belirtmiş oldular. Önümüzdeki aylar içerisinde sevgili dostlarım bakın, bu dolardaki 26.90 seviyesi bizim için gerçekten önemli bir seviye. Bu seviyenin yukarıya aşılıp aşılmayacağını sizlerle birlikte takip edeceğiz. Fakat önümüzde bir unutulmaması gereken yerel seçim dönemi oldu. Hükümetin de bu çok yüksek kur seviyesi üzerinden seçimlere girmek istemeyeceği döngüsünü de düşünmekte fayda var. Bu yüzden 7.000 puanın üzerinde kapatan Borsa İstanbul'la ilgili size bazı kağıtlar vermiştim. Ve bu kağıtların iyi performans gösterebileceği özellikle banka sektörü ve holding sektörü üzerinde 2 kağıt bildirmiştim. Ve dediğimiz gibi gerçekten yüksek performans sağladılar. Ve orada %20'lere yakın bir kar potansiyeli de getirmiş oldu. Yani
Bunu Borsa İstanbul tarafında değerlendirebilen sevgili dostlarımız güzel para kazandılar. Doların da stabil bu civarlarda kaldığını da düşünürsek Borsa İstanbul gerçekten kazançlı bir durum meydana getirmiş oldu sevgili dostlarım. Şimdi dolarda 26.90 önemli bir çizgimiz dedik ve haftalık kapanışı da dolar 26.90 seviyesinde yaptı. Özellikle Merkez Bankası faiz kararını ilk faiz %15 civarlarına yükselttiği zamanlardaki dolar kurunun bakın şuradaki atağını sizlerle birlikte izledik. Şu 2.26.90 seviyesindeki bölge ise Merkez Bankası'nın ikinci faiz kararını açıkladığı bölge. Şimdi 26.90-27 civarlarında dolar kurunda yatay bir seyir bir müddet daha sizlerle birlikte izleyebiliriz. Çünkü turizmden gelen gelirler, CDS puanlarının düşmüş olması, Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın daha real politikalar Merkez Bankası olarak uygulayacağı, Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu açıklamalar, bunlar hep dolar kurunun stabil tutulabilmesi için önemli seviyeler. Fakat şunu sakın yapmayın sevgili dostlarım. Enflasyonun yıl sonuna doğru %60 seviyelerinde gelebileceği öngörüsü Hafize Gaye Erkan tarafından açıklandı. Bu da demek oluyor ki dolar kurunda arkadaşlar bakın burada stabil bir durum sağlansa da dolar kurunda ilerleyen aylar içerisinde hala da bizler için şuradaki 35 ve 40 TL civarları arasındaki alan oldukça makul bir alan gibi duruyor. Yani doların ilerleyen zamanlar içerisinde 35-40 liralara doğru çıkma olasılığı da hala da mümkün. Bunu mazot fiyatlarından zaten görüyorsunuz. Mazotun şu an 35 lira 36 liralar civarında fiyatlandığı. FED faiz kararlarında 0,25 bas puanlık faiz artışına gitmesi, Powell'ın yapmış olduğu açıklamalar ilerleyen dönem içerisinde özellikle 2023 yılı içerisinde bir faiz artışı daha yapabiliriz şeklindeki açıklamalarda orada dolar endeksinde yukarı yönde hareketi beraberinde getirdi. Ve doların hala da kuvvetli olduğunu bizlere gösteriyor. O yüzden dolar kurunda 35-40 aralığı bir makul aralık gibi gözükmekte enflasyon civarında dolar Türk lirası tarafına baktığımız takdirde arkadaşlar. Borsayı takip eden sevgili dostlarımızla dediğim gibi 7.000 puan önemli bir seviye. Bu seviyenin bir miktar üzerinde 7.900 puan seviyesine doğru bir haftalık direnci mevcut. Bu haftalık dirence doğru yükselişlerin ben devam edeceğini düşünüyorum. 7.900 puan civarlarında borsayı tekrardan sizlerle birlikte yorumlarız. Altın tarafına hemen bakalım. Altındaki son durum ne şekilde? Özellikle FED faiz kararıyla birlikte ve sizlerle burada yakından takip ettiğimiz ons altın tarafında bakın şurada bir toba oluşumu mevcut demiştik. Ve altının onsunda 1980 dolar önemli olacak demiştik. Bu 1980 dolar civarında bu sol taraftaki yapmış olduğu hareketi burada sağ tarafa doğru da yatırabilir demiştik arkadaşlar. Ve dediğimiz gibi 1986 ve şurada bir bakın 1940 dolar seviyesi ons altında iki önemli destek ve direnç bölgesi demiştik. Ve tam da dediğimiz gibi bu destek ve direnç bölgesinde sağ tarafta şu an hareketini yapan bir ons altın sizlerle birlikte izliyoruz. Şimdi bu kopuş nereden gelecek? Bakın arkadaşlar bu kopuş 1980 doların kırılmasıyla birlikte başlayacak. O yüzden ons altında 1940 ve 1980 dolarları arasındaki hareket bir müddet devam edebilir. Fakat ilerleyen zamanlar içerisinde 1980 doların kırılmasıyla birlikte ilk etapta 2100 dolarlar seviyesine doğru buradaki hareketin devam etmesi benim beklentilerim dahilindeki hareketler. Gram altın tarafına baktığımız zaman hemen gram altın tarafında da 1700 TL'nin altlarında arkadaşlar bir kapanış yaşadık bu haftalık kapanışla birlikte. Fakat bakın şu 1723 direnci gene gram altın tarafında önemli bir direnç. Ons altın özellikle bu ons altındaki anlattığımız seviye buradaki tobo oluşumu 1980 dolarların üzerine doğru atmasıyla birlikte arkadaşlar bu gram altın tarafında
bizler yukarı yönlü tekrardan sert hareketi sizlerle birlikte izleyebiliriz. Sizlerin de dikkatli olması gereken direnç burada gram altın tarafında 1723 direncinden geçen nokta olacak. Bu direnci bizler kırabilir isek önümüzdeki günlerde ons altında beklediğimiz Tobo formasyonu çalışabilir ise ons altın etkisiyle birlikte dolar tarafında da zaten kademeli bir şekilde 35-40 aralığına doğru bir yükseliş beklentimiz mevcut. Bununla birlikte gram altında 1950 Türk Lirası civarına doğru bu yukarı yönlü hareketi sizlerle birlikte önümüzdeki orta vadeli süreç içerisinde yaşayabiliriz. Ama şimdilik gram altında da aşağıda özellikle beklenmesi gereken önemli dirençler mevcut. Bu 1650 destek noktası önemli. Yukarıda da 1723 TL'den geçen alan. Bakın şurası 1723, aşağıda da 1650. Şu iki alan içerisinde bir müddet oyalanmasını gram altında bekliyorum sevgili dostlarım. Ama buranın kırılmasıyla birlikte de gene yukarı yönlü hareket 1900 liralar civarına doğru devam edecektir. Gümüş tarafına da hemen bakalım. Gümüş tarafında hareketler, özellikle hızlı beklentim olan hareketler mevcut. Ve burada gümüşte benim takip ettiğim seviyeler var. Bu seviyeler önemli olacak. Gümüşte ilk etapta arkadaşlar benim 30 dolarlar seviyesine doğru ons gümüşte yukarı yönlü hareketlerin geleceğiyle ilgili beklentim mevcut. Bu hareketleri de takip ediyoruz ve burada bir oluşumu mevcut. Bu oluşumla birlikte bakın şu özellikle ons gümüş takip eden arkadaşlarımız bu oluşumu da takip etsinler. Buradaki oluşumun yukarı yönlü kırılması bizde gümüşte özellikle sert yukarı yönlü fiyatlamaları beraberinde getirecek. 19, 24, 30 dolar seviyesi. Şu alan, bakın şurada gördüğümüz alan. Bu alanla birlikte de yukarı hareketin 30 dolarlar seviyesine doğru bu ons gümüşte hareketi başlatacağını düşünüyorum. Bu düşeni kırmamızla birlikte de şuradan geçen düşeni kırmamızla birlikte zaten bu hareket başladı. Artık 21-45 seviyeleri bir dip haline gelmiş durumda. Bu seviyelerin altına gümüşün onsunda bir hareket beklentim yok. Bu hareket beklentim yukarı yönlü gelişecektir sevgili dostlarım. O da 30 dolarlar seviyesine doğru bu gümüşün onsundaki hareketleri beraberinde getirecektir. Biz gümüşün gram kısmına baktığımız zaman oradaki hareketlerin de 21 lira üzerinde bir haftalık kapanışla gümüşün gramını desteklediğini görüyoruz. Orada hareketler 20.44 seviyesi üzerinde kaldıkça, bakın şu 20.44 önemli destek bölgesi ve bunun üzerinde kalındıkça buradaki ana hedef bölgesi de 23 lira 20 kuruş civarına doğru gram gümüşteki hareketlerin devam etmesi yönündeki beklentim dahilinde. Euro Türk Lirası tarafına baktığımız zaman Euro'daki hareketler gene ECB'nin faiz kararları arkadaşlar Euro tarafında etkili olacak. ECB faiz kararlarını sürdürmekte kararlı. Onlar da faiz artışlarına devam ettikçe buradaki Euro'daki hareketler yukarı yönlü devam edecektir. Bir müddet dinlenme gayet normal çünkü Euro'da sert hareketler gördük arkadaşlar. Bu hareketlerle birlikte biraz geri çekilme, dinlenme pozisyonları devam ediyor olsa da Euro'da benim beklentim 38 liralar civarına doğru bu yükselişin devam edeceği yönünde. Euro tahminim 38 liraları bu yıl içerisinde görebileceğimiz yönünde. Tabii hiçbir zaman buradaki tavsiyelerimiz bir yatırım tavsiyesi şeklinde algılanmamalı. Sadece bizim kişisel görüşlerimizi yansıtır. 28.80 bu hafta bizlerin takip edeceği önemli bir destek seviyesi. Yukarıda da 31 liralar arkadaşlar önemli bir direnç olarak Euro'da takip edilebilir. Euro takip eden sevgili dostlarımız bu seviyelere dikkat etsinler. Sterlin Türk Lirası'na da hemen bakalım. Sterlin Türk Lirası'ndaki son durum ne şekilde? Sterlin takip eden arkadaşlarımız, evet, sterline baktığımız zaman yükselişin özellikle sterlinde çok sert bir şekilde dikine devam ettiğini burada görüyoruz. Şimdi bir müddet dinlenme süreci içerisinde olan sterlinde bizler için 34 lira 42 kuruş haftalık bir dirençti
ve bu dirence gelip burada bir müddet dinlenme yoluna girmiş gözüküyor. En yakın destek bölgemiz ise arkadaşlar 33 lira 70 kuruş seviyesinde geçen bölge. 33.70 desteği önemli, dikkatle takip edilmesi gereken bir destek. Benim sterlinde yıl sonuna doğru gitmesini öngördüğüm fiyat oranı ise arkadaşlar 44 lira 50 kuruş ana hedef bölgesidir. Sterlinde 44 lira 50 kuruşlar civarını görecektir diye düşünüyorum. Bitcoin tarafına hemen bakalım. Bitcoin takip eden sevgili dostlarımız da var. O BTC USD paritesinde son durum 28.400 önemli bir seviye demiştik. Bu 28.400 bizlerin dikkatle takip etmesi gereken bir seviye. 28.400 üzerinde kapanışlar geldikçe Bitcoin'deki ilk hareketlenme bölgesinin ben 35.000 dolar seviyesine doğru gideceğini düşünen taraftayım. Hala daha bu fikrim de geçerli ve Bitcoin 35.000'i de kırıp asıl hedef bölgesi olan 52.000 dolarlar seviyesini de görecektir. Beklentim o yönde arkadaşlar. Ben bu seviyeleri takipteyim ve 28.000 benim için gerçekten çok önemli bir destek. Bu destek üzerinde kaldıkça Bitcoin gittikçe güçlenecektir ve ilk aralığının da 35.000 ve 52.000 dolar hedefli olarak çalışacağını düşünüyorum. Evet, sizlerle birlikte piyasalara baktık. Kısa bir değerlendirme yaptık. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.